Merhabalar, Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ünlü bir markanın çanta yapımını sizlerle paylaşacağım. Yapımı çok kolay, içini açıyorum. Derin, geniş bir çanta. İster günlük olarak, ister plaj çantası olarak kullanabiliriz. Sık iğne çalışması yapıyoruz. Öncelikle çantamızın oval bir taban hazırlıyoruz. Sonrasında da sık iğne yaparak duvar kısmını tamamlıyoruz. Askılarını ikiye ayırarak yaptıktan sonra askısını birleştiriyoruz. Orijinalinde astarlı, askı boyutu da o şekilde de yapıp çıt çıtlayabilir veya fermuarla dikebiliriz. Aynı ölçülerde yaptığımızda 230 gram ip kullandım. Yapımına başlayalım. Modelimizi kağıt iple örüyoruz. Çile olarak satılıyor. Sarıp yumak haline getiriyoruz. 3,5 numaralı tığ kullanıyorum. İpimi aldım. Bir tane zincir çekiyorum, kilitliyorum. Zincirimi çektim. Biraz geniş alıyorum. 2. Çok sık örmüyoruz. Elimiz sıkıysa tığ numarasını biraz yüksek tutabiliriz. 42 adet zincir çekiyoruz. Zincirimi çok sıkmadan 42 adet zincir çektim. Daha büyük yapmak istersek modelimizi, zincir sayımızı daha fazla tutabiliriz. Zinciri ters çeviriyorum. Son çektiğimiz zincirin yanındaki zincirin arkasında şöyle kesik çizgiler var. Kesik çizginin içerisine batırıyorum, ipimi çekiyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. İkisini birden çekip sık iğne yapıyorum. Yanındaki kesik çizgiden batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Her bir zincirin kesik çizginin içerisine sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Kilitlediğimiz zincir son zincir. Son zincirin içerisine batırıyorum, ipimi çekiyorum. Kısa ipimi de şöyle ipimin üstüne alarak bir tane sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha batırıyorum. İkinci sık iğne. Tekrardan aynı zincirin içerisine batırıyorum. İpimi çekiyorum. Üçüncü sık iğnemizi yapıyoruz. Ve dönüşümüzü sağlamış olduk. Yanındaki karşılıklı sık iğnenin boşluğuna batırıyorum. İpimi tığımın üstüne alıp gizleyerek sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Her bir boşluğa sık iğne yaparak sıramızın sonuna gelelim. Sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. Tepe noktası arttırmamızı burada yapacağız. Son boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Tepe noktasındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Aynı boşluğa bir kez daha sık iğne yapıyorum. Şuradaki sık iğne ilk başlangıçtaki yaptığımız sık iğneyi kapatıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yaparak 3 tane sık iğne oldu. Dönüşümüzü sağlamış olduk. Buradaki sık iğneyi kapatıyorum. Bakın tam sık iğnenin karşısına gelecek başlangıç noktamız. Burası bizim başlangıç noktamız. Bir tane
sık iğne yapıyorum. İlk başladığımız noktaya ilmek belirleyici ile belirliyorum. Dönüşümüzü sağladık. Başlangıç noktamız. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Her bir boşluğa sık iğne yaparak sıramızı tamamlayalım. Sıramızın sonuna geldik. Başlangıç noktamıza işaretle belirlemiştik. Sık iğne yaparak uç noktaya geldik. 1, 2, 3. 3 tane artırma yapmıştık. Aynı boşluğa batarak. İlk sık iğne boşluğuna bir, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Burada ilk sık iğnenin tepe noktasına işaretle belirliyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuna batırıyorum. Bir, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sık iğnenin tepe noktasına da bir tane daha sık iğne yaptık. 6 tane sık iğne yapmış olduk. Karşılıklı yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Başlangıç noktamızdaki uç noktaya geldim. Burada her bitişimizde uç noktaya geldiğimizde şöyle elimizle form verelim. Burada da 3 tane arttırma yapmıştık. 1, 2, 3. İlk sık iğne boşluğuna batırıyorum. 1, aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2 tane sık iğne yaptık. Yeni başlayan arkadaşlar için de ilmek belirleyici ile belirlersek daha rahat yapabiliriz. İlk arttırmamız. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1, 2. Üçüncü sık iğne boşluğuna da 2 tane sık iğne yapıyoruz. 6 tane sık iğne oldu. Başlangıç noktamız. Başlangıç noktasında şöyle sık iğne yapıyorum. Bunu her sıra değiştirmemize gerek yok. Alt noktasına şöyle yerleştiriyorum. Yanındaki sık iğne boşluğuna bir sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Her bir boşluğa sık iğne yaparak uç noktasına gelelim. Sıramızın sonuna geldik. İşaretimi çıkartıyorum. İlk çiftimiz. 3 tane çiftimiz vardı. 1, 2, 3. Öbür uç noktamızda da 3 tane çiftimiz var. Burada arttırmalarımızı yapacağız. 3 tane çiftimiz hep sabit olacak. Şimdi ilk çiftimizin olduğu boşluğa bir sık iğne. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktasına ilk sık iğnenin işaretliğiyle belirliyorum. Çiftin öbür tekine bir tane tek sık iğne yapıyorum. Bir çift bir tek. Öbür çiftin ilk sık iğne boşluğuna batırıyorum. Bir, aynı boşluğa bir tane daha batırıyorum. 2. Çiftin öbür boşluğuna bir sık iğne. Üçüncü çiftin tepe noktasına
1. Aynı boşluğa batırıyorum. 2. Bir çift yaptım. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Yine burada da 3 tane çiftimiz oluyor. 1, 2, 3. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 1. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Başlangıç noktamız. Yine öbür uçta da yaptığımız gibi ilk çiftin boşluğuna bir, aynı boşluğa bir tane daha, 2 tane sık iğne yaptım. Burada da işaretimizle belirliyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. İkinci çiftin tepe noktasına bir kez daha batırıyorum. 2. Yanındaki boşluğa bir tek. Üçüncü çiftin tepe noktasına tekrar batırıyorum. Bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Çiftlerimizi sayıyoruz. 1, 2, 3. 3 tane çiftimiz oluyor. 3 tane çift sabit oluyor. İlk sık iğnenin başlangıç noktamızda işaretle belirlemiştik. Başlangıç noktasına batırıyorum. Bir sık iğne. Her sırada üstüne yerleştirmiyorum. Sıramız belli, başlangıç noktamız. Kenarlarda birer sık iğne yaparak uç noktaya geliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. İlk çiftin olduğu noktada işaretliği çıkartıyorum. Bu sıramızda bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yapmıştık. İlk çiftin tepe noktasına bir tane tek sık iğne yapıyorum. İşaretimle belirliyorum. Bu sırada iki tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptık. Çiftin öbür boşluğuna batırıyorum. Bir tek sık iğne yaptım. İki tek sık iğne boşluğuna batırıyorum. Bir çift. İki tek bir çift. Çiftin ilk noktasına bir tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir tek. Tek sık iğnenin olduğu boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir tek. İki tek. Üçüncü çiftimizi yanındaki boşluğa batarak bir çift yapıyoruz. Çift sayılarımız 3 tane değişmiyor. 1, 2, 3. 3 tane çiftimiz oldu. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Kenar kısımlarında her boşluğa birer sık iğne yaparak uç noktaya geliyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Tabanımız ne kadar muntazam oldu. Bütün çanta tabanlarında da bu şekilde yapabiliriz. Çiftin üstüne çift yapmıyorum. O şekilde daha köşeli duruyor. Oval taban çiftin üstüne getirmediğim için daha muntazam duruyor. Burada ilk çiftin üzerine iki tek yapmıştık. Yine aynı şekilde ilk çiftin üzerine bir tek yapıyorum. Yeni başlayan arkadaşlar için ilmek belirleyici ile belirlersek daha belirleyici olacak. İlk çiftin olduğu nokta. Çiftin öbür boşluğuna batırıyorum.
bir tek, 2 tek yaptım. Tek boşluğa bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift. İkinci çiftimiz. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir çift yapıyoruz. Bakın ne kadar muntazam oldu. Başlangıç noktamız bakın aynı nokta. Bir tek, kenarlarda birer sık iğne yaparak uç noktaya geliyoruz. Tabanımız ne kadar muntazam oldu. Başlangıç noktamıza geldik. 2 tek bir çift yapmıştık. Bu sıramızda 3 tek bir çift yapıyoruz. İşaretlinin olduğu noktaya bir tane tek sık iğne yapıyorum. İşaretle başlangıç noktamızı belirliyorum. Bir tek yaptık. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 2 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tek. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. İlk çiftimizi yaptık. Yanındaki boşluğa bir tek. Yanındaki boşluğa bir tek, 2 tek oldu. 3 tek, yanındaki boşluğa bir çift. İkinci çiftimizi yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir sık iğne, yanındaki boşluğa bir sık iğne, yanındaki boşluğa bir sık iğne, 3 tek yaptık. Son çiftimizi yapıyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa birer sık iğne yaparak kenarları tamamlıyoruz. Başlangıç noktamıza geldik. Burada yaptığımız işlemin aynısını bu tarafta da yapıyoruz. 3 tek bir çift yapmıştık. İşaretliği çıkartıyorum. Bir sık iğne yaptım. Yanındaki boşluğa bir, 2 tek oldu. Yanındaki boşluğa 3 sık iğne yaptıktan sonra bir çift yapıyoruz. Bir çift. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. 2 3 tek, bir çift. Arttırmalarımızı hep bu şekilde yapıyoruz. Yanındaki boşluğa bir tek, 2 tek, 3 tek, bir çift. Başlangıç noktamıza geldik. Bir tek. Bakın başlangıç noktamızda da ilk sık iğne. Çiftten sonra her sırada yerleştirmemize gerek yok.
Aynı hizada devam ediyor. İşareti çıkartıyorum. 3 tek bir çift yapmıştık. Başlangıç noktasına batırıyorum. Bir sık iğne yapıp işaretle belirliyorum. 4 tek bir çift yapıyoruz. Bir tek yaptım. 2 3 4 4 tek, yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir çift. Bir, iki, üç, dört tek, bir, aynı boşluğa bir tane daha batırıyorum. Bir çift. İkinci çiftimiz oldu. Bir, iki, üç, dört tek, bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek sık iğne yaparak devam ediyoruz. İşareti çıkartıyorum. Bu tarafta 4 tek bir çift yapmıştık. Bu kenarda da bir sık iğne yapıyorum. İşaretle belirliyorum. Bir tek yaptık. 2 3 4 4 tek, bir çift. Yanındaki boşluğa bir tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, bir çift. İkinci çiftimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 tek, bir çift. Son arttırmamız. İki ucu da 4 tek bir çift yaparak tamamladık. Başlangıç noktamıza geldik. Sayıyorum. Orta çizgiden itibaren 1 2 3 4 5 6 6 sıra ördük. Bu tarafta da yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 tabanımızı tamamladık. Tabanımız bitti. 6 sıra örmüştük. 7. sıramızda arttırma yaptığımız noktaya geldik. İşareti çıkartıyorum. Artık takmıyorum. Arttırma yapmıyoruz. Çantamızın duvar işlemini yapacağız. Boşluklara birer sık iğne yaparak spiral yöntemiyle döne döne her boşluğa sık iğne yaparak ilerliyoruz. Çantamız çukurlaşmaya başlayacak. Başlangıç noktamızın olduğu köşeye geldim. İlk arttırmamızın olduğu işaretimizi çıkartıyorum. Burada da takmıyorum. Burada çıkarmıştık. Her boşluğa batarak sık iğne yapıyoruz. Başlangıç noktasındaki işaretimizin olduğu köşeyi döndük. Modelimizin ilk sırasını arttırma yapmadan
tamamladık. Bundan sonra arttırma yapmadan dönerek ilerleyeceğiz. Çantamız çukur oluşacak. Duvar kısmını tamamlamış olacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. Çantamızın duvar kısmını bitirdik. Tabanımızı ördüğümüzde ütülüyoruz. Duvar kısmını bitirdiğimizde de çantamızın iç kısmından buharlı ütüyle ütülüyoruz. Askılarına başlamadan önce bu işlemimizi tamamlıyoruz. Tabanın orta kısmından ağız kısmına gelene kadar 45 sıra ördüm. Bu hepimizde farklılıklar gösterebilir. Burada ölçümünü veriyorum. Genişliği 40 santim. Çantanın ağız kısmından, tabanın orta kısmından ölçtüğümde 29 santim. Modelimizin askılarını belirlemek için işaretlerle belirledim. Çantamızı iki ucunu ortalıyoruz. İki ucuna da işaretlerimizi yerleştiriyoruz. Ağız kısmında 20 tane sık iğne ayırdım. İki tarafı da eşit olacak. Kenar kısmında şu arada 37 sık iğne ayırdım. Bu tarafta da aynı şekilde. Ortadaki işaretimi çıkartıyorum. Şu alanı öreceğiz. Burada başlangıç noktamı çantamın tam uç kısmında bıraktım. Yanındaki boşluğa batırıyorum, sık iğne yapıyorum. Tam ortası. Burada ipimi kesiyorum. Kısa ipimizi de bir dahaki sırada gizleyeceğiz. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yeni bir başlangıç yaparak ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İki işaretimizin olduğu aradaki 37 sık iğne ayırdığım arayı örüyoruz. İşaretin olduğu noktadan tığımı içerisinden geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Kısa ipimi de şöyle gizliyorum. Yanındaki tığımda 2 tane ilmek var. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var. Eksiltme yaparak başlıyoruz. Bir tane eksiltme yaptım. İpimi çekiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. İşaretimizin olduğu noktadan sık iğne yaparak başlangıç noktamızda uç kısmında ipimizi kesmiştik. Burada ipimizi nasıl gizleyeceğiz? Onu göstermek istiyorum. Son boşluğa battım, sık iğne yaptım. Bitirdiğimiz noktada ipimi şöyle tutuyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. İpim de tığımın üstüne gelecek şekilde aradan gizliyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Yanındaki boşluğa sık iğne. Bitirdiğimiz nokta hiçbir şekilde belli olmuyor. Sık iğne yaparak 2 tane sık iğne boşluğuna gelene kadar devam edelim. İşaretimizin olduğu noktaya geldik. İşaretin olduğu boşlukla yanında bir tane sık iğne boşluğu ayırdım. Yürüttüğüm ipi de kesiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum. İşaretin olduğu noktayı boşluğa da batırıyorum. Tığımda 3 tane ilmek var.
üçünü birden çekip bir tane eksiltme yapıyorum. Başlangıçta da bir eksiltme yapmıştık. Bitiş noktasında da bir tane eksiltme yapıyoruz. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Çantamızın iç kısmı. Bir zincir çekerek döndüm. Dip noktasına batırıyorum. Tığımda 2 tane ilmek var. Bekletiyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeği birden çekip dönüşte de bir tane eksiltme yapıyoruz. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Her bir boşluğa sık iğne yaparak sıramızın sonuna geldik. 1 2 tane boşluk ayırdık. Birincisi sık iğne boşluğu, ikincisi de eksiltme yaptığımız boşluk. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum 2 ilmeği. Eksiltme yaptığımız boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeği birden çekerek bir tane eksiltme yaptım. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Bakın eksiltme yaptıklarımızda gözüküyor. Dip noktasına batırıyorum. Tığımda bekletiyorum 2 ilmeği. Yanındaki boşluğa batırıyorum. 3 tane ilmeği birden çekerek eksiltme yapıyorum. Bitişte ve başlangıçta eksiltme yaparak devam ediyoruz. Yanındaki boşluklara sık iğne yaparak ayırdığımız alan eksilterek üçgen şeklini alacak. Eksiltme yaparak ilerledik. 12 sıra oldu. Başlangıçtan şöyle tuttuğumda 2 sıra oluyor. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13. sırada sayımız 4 sık iğne oldu. Bir zincir çekerek döndüm. Dip noktasına batırıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4. Bir zincir çekiyorum. Çeviriyorum. Dip noktasına batırıyorum. 1 2 3 4. Bir zincir çekiyoruz. 4 sık iğne ile yeteri uzunluğa gelene kadar ilerleyelim. 4 sık iğne ile omuzumun üstüne gelene kadar 25 sıra ördüm. Kendi ölçülerime göre daha fazla da yapabiliriz. Modelimizi çapraz kullanmak istersek askı boyutunu daha uzun yapabiliriz. Burada 4 sık iğne ile yaptığım başlangıçtan ölçümü 18 santim. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Burada yaptığımız işlemin aynısını çantamızın öbür tarafında da yapıyoruz. Burada askımızı bitirdiğimizde ipimizi kesmiyoruz. Askımızı dikeceğiz. Birinde ipini kestik, birinde kesmedik. Şu şekilde birleştireceğiz. Sık iğne de bırakmıştık. Bir tane zincir çekiyorum. Ters tarafından karşılıklı getiriyorum. İlk sık iğnenin tepe noktasına tığımı içerisinden geçirdim. Öbür askımızda da yine aynı şekilde ilk sık iğnenin tepe noktasından
Tığımı geçiriyorum, ipimi çekiyorum ve kaydırıyorum. Yanındaki sık iğnenin tepe noktasına batırıyorum. Karşılıklı gelecek şekilde ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Son sık iğnenin tepe noktalarından da karşılıklı ipimi çekiyorum, kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum. Burada ipimi kesiyorum. Askımızın birleştirme noktası hiçbir şekilde belli olmuyor. Çantamızın ağız kenarını ve askılarının kenarını sık iğne yaparak dolanacağız. Burada kısa iplerimizi de gizleyeceğiz. Askımız 4 sık iğne, az gelebilir. Kenar işleminde iki tarafında da yaptığımız için biraz genişleyecek. İpimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Kilitliyorum. İstediğimiz herhangi bir noktadan da başlayabiliriz. Askımızın tam birleştirme noktasında boşluğa batırıyorum. Şöyle iplerimi de topluyorum. Sık iğne yapıyorum. Burada her bir boşluğa birer sık iğne yaparak etrafını dolanacağız. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Sık iğne yaparak geliyoruz. Burada da yine her bir boşluğa sık iğne yaparak şu noktaya kadar gelelim. Askımızdan itibaren her bir boşluğa sık iğne yaparak geldik. Geniş boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Ve 2 ilmeğimiz gözüküyor. Hemen dip noktasında 2 ilmeği alarak da sık iğne yapıyoruz. Yanındaki geniş boşluğa sık iğne. Son eksiltme yaptığımız boşluk. Boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum. Dip noktasına batmıyorum. Yanındaki boşluğa batırıp ipimi çekip tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden çekip sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Yanındaki boşluğa bir sık iğne. Burada keskin bir dönüş vardı. Oval bir dönüş olarak yapıyoruz. Şimdi şu noktaya kadar da gelelim. Orada da göstereyim. Her bir boşluğa sık iğne yaparak geliyoruz. Aradaki her bir boşluğa da sık iğne yaparak köşe noktasına geliyoruz. Eksiltme yaptığımız nokta, bir boşluk bırakıyorum. Yanındaki boşluğa batırıyorum. Tığımda bekletiyorum. İlk eksiltme yaptığımız boşluğa da batırıp bir tane eksiltme yaparak dönüyoruz. Ve aynı şekilde bakın 2 nokta olan 2 ilmekli boşluğa batırıyorum. Sık iğne. Geniş boşluğa batırıyorum. Bir sık iğne. Şöyle tuttuğumda göreceksiniz. Bakın 2 ilmeği alarak da sık iğne, büyük boşluğa batırıyorum. Sık iğne yaparak bitiş noktasında bitiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Yine aynı şekilde
çantamızın öbür tarafında da aynı işlemi yaparak gelelim. Modelimiz bitti. İçini açıyorum. Derin bir çanta oldu. İstersek içini astarlayabiliriz. Ağız kısmına çıt çıt veya fermuar dikebiliriz. Ölçümünü veriyorum. Tabandan askının başlangıç noktasına kadar ölçümü 35 santim. Askıdan tabanına kadar olan uzunluğu 49 santim. Irmak Örgü İşleri YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günlerde kullanın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.